Atsız Astroloğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde Mayıs ayına genel bir bakış yapacağız. Neler oluyor? İşte dolunaylara, yeni aylara, diğer transitlere, benim önemli bulduklarıma bir bakış yapacağız. Biraz detaylandıracağız. Benim astrolojiyi gelecek için kullanma bakış açımı eğer bazı bölümlerimi dinlemişseniz biliyorsunuzdur. Dinlemediyseniz de belki sonra bir kehanetin anatomisi diye bir bölüm var özellikle. Onu dinlemenizi öneririm. Bugün de işte bu bölümde de transitleri nasıl kullandığımı biraz daha iyi duymuş olursunuz. Bu aya ilk gününde 1 Mayıs'ta bir dolunayla başlıyoruz. Nasıl bir dönem şu anda? İşte boğa mevsimindeyiz. Bahar geldi. Günler uzuyor yavaş yavaş. İşte bahar ekinoksu oldu Koç'un başlangıcında. Ne oluyor? Bireysellik artıyor. Günler uzadıkça benlik inşa ediliyor. Geceler uzarken de kolektif. Yani işte bu yılın öbür yarısında geceler uzuyor. O zaman da işte kolektif inşa ediliyor. Koç'ta başlayan sürecin ardından geliyor boğa. Yani ne oluyor? Koç'ta bir ben varım demiştik. Boğa'da benliğe form verdiğimiz yer. Bu haritadan bir boğa bölümü yapacağım. O yüzden çok detayına girmiyorum. Ama işte boğa dönemindeki dolunaylarda da ay nerede? Boğanın zıt burcu olan akrepte. Yani bu 1 Mayıs'ta. Yani teknik olarak yılın tam öbür yarısında karşıda. Boğa nasıl Koç burcunu takip ediyorsa akrep de teraziyi takip ediyor. Terazi ne işte? Sonbahar ekinoksu. Orada benlik artık çoktan inşa edilmiş bir halde. Ötekiyle tanışılıyor. İşte diğer insanlar devreye giriyor. İkili ilişkiler devreye giriyor. Bunlarla beraber işte kolektifin ilk deneyimlerine adım atılıyor. Koç'ta işte benliğin başlangıcı, terazide kolektifin başlangıcı. Boğa Koç'u takip ediyor. Benlik beden buluyor, form buluyor. Akrep de işte kolektifi başlatan teraziden sonra da kolektifin beden bulmaya başladığı, form aradığı yer. İşte bahardayız dedik, havalar ısınıyor dedik kuzey yarımkürede. İşte benlik üzerine çalışıyoruz dedik, form ediniyoruz dedik. Bu dolunayda, bakın dolunayları ben hep bu şekilde anladım ve bu şekilde anlattım. Bir ara çok uzun süre dolunaylar hakkında ders vermiştim burada pandemide. Hep şöyle anlattım. Ay, işte dolunayın olduğu zamanlarda işte dedik yılın teknik olarak karşı zamanında işte şu anda işte benlik formunu için çabalıyoruz boğa vaktinde ama ayın bu günlerinde işte ay sanki yılın öbür yarısından tam zıttından şey diyor işte tamam evet şu anda benliğini kurduğun bir periyottasın ama öbür zamanı unutma. Neden? Çünkü bu benliği günün sonunda akrep döneminde 6 ay sonra derin ilişkilerde kullanabilmek için inşa ediyoruz. Bunun hatırlatması gibi. Tamam şu anda bir birikim yapılıyor işte boğada birikim var. Ama bu birikimin amacı akrepteki alışverişe hazırlanmak. Yani kaynakların şu anda kaynak biriktiriyoruz. Kaynaklarımıza form buluyoruz, form arıyoruz. Akrep'te de ne oluyor? Bu kaynakların değiş tokuşu oluyor. İşte benliğin özünü oluşturan kaynakları paylaşıyoruz. İşlerde, business da burada, iş değiş tokuşları yani iş anlaşmaları, karşılıklı kaynaklar, derin ilişkiler, seks bile bir kaynak alışverişi. Bedenlerimizi exchange ediyoruz, değiş tokuş ediyoruz ya da kullanıyoruz birbirimizin bedenlerini. Hani akreple boğanın arasındaki ilişki böyle bir ilişki. Ne yapıyoruz? Burada topladığımız işte boğada topladığımız şeyleri her türlü etkileşime akması akrepte. Bunun hatırlatması oluyor şu anda bu dolunayda. Daha küçük ölçekte bakarsak da şimdi yıl gibi genel bir yıl gibi konuştuk. Yılın içerisindeki bir döngü olarak konuştuk. Ama bu spesifik dolunayda işte 17 Nisan'da Koç'ta bir yeni ay gerçekleşmişti. O zaman ekilen tohumların meyveleri bu dönemde alınabilir işte bu ayın başında şu anda. Eğer yeterince verimli bir zemin hazırlandıysa o dönemde. Bu dolunayın ardından da 16 Mayıs'ta Boğa yeni ayı var. İşte onunla bugünden itibaren, bu dönemden itibaren 16 Mayıs'a kadar yeni aya doğru bir hazırlık dönemi başlıyor. Haritalarımızda Boğa hangi evi kaplıyorsa o alanda yeni sahiplikler, değerler, işte benliğimize katmak istediğimiz şeyler için birer ekim yapabiliriz bu 16 Mayıs'ta. Ama bu ekimin meyvesi ilginç bir şekilde işte akrep cinsi olmayacak. Çünkü akrep dolunayını işte 1 Mayıs'ta yaşıyoruz. Derin ilişkilerden derin ilişkilerden ya da kaynak alışverişinden ziyade bu 16 Mayıs'taki yeni ayda
daha anlamsal, daha deneyimsel bir meyve alabiliriz. Çünkü ay yaydayken gerçekleşecek bu yeni ayın meyvesi. İşte bir perspektif olabilir bu, bir seyahat olabilir, daha önce yaşanmamış bir deneyim olabilir. Ya da işte bu deneyimlere kapı aralacak bir sahipliğin tohumu ekiliyor işte bu 16 Mayıs'ta. Ve kullanabileceğimiz şey ama bu yeni ayda ekimleri yaparken kullanabileceğimiz şey de bir önceki işte bu şu an 1 Mayıs'taki dolunayda aldığımız şey ilişkiler, derin ilişkiler olduğu için veya işte kaynaklar, başkalarının kaynakları olduğu için bu ekim için bunları kullanabiliriz. Yani ilişkilerimizi, başkalarından aldığımız şeyleri veya onlarla olan ilişkilerimizi kullanabiliriz. Daha sonra pardon, önümüzdeki ayın dolunayında bu perspektif, anlamsal, deneyimsel şeyleri almak için kullanacağımız şeyler. Yine aynı gün 1 Mayıs'ta İkizlerdeki Venüs ve Koç'taki Satürn bir seksil yapıyor. 60 derecelik bir açı bu. Çok kısa bir transit bu tabii ki ama benim hoşuma gitti. Yani bu Venüs'le Satürn'ün döngüsü çok ilginç. Biraz detayına başka bir açı için gireceğiz bölümün ilerleyen dakikalarında. Ama bu da işte bugün eğer dinliyorsanız en temel haliyle ben bunu şu şekilde görüyorum. İşte sosyalliğin ve işte ilişkilerin pratik faydalarını görebileceğimiz bir etki bu. İşte faydalı ortaklıkların başlangıcı için olumlu bir gün, işte bugün dinliyorsanız yani işte 1 Mayıs'ta veya işte retroaktif olarak bakabilirsiniz duruma. Ve ilginç bir şekilde işte Akrep Dolunay'ıyla aynı gün, o da ilişkilerle alakalı. Enteresan bir gün. Bir sonraki önemli gün 3 Mayıs. Bugün de Merkür Boğa burcuna geçiyor. Merkür Boğa'dayken iletişim biraz yavaşlıyor ama daha böyle köklenmiş bir yerden işliyor. Merkür için bağlantı fonksiyonu diyebiliriz. İşte bir şeyle bir şey arasındaki bağlantıyı kurmak için kullanılmış. İşte kafa, akıl, düşünceler. e, Bu fonksiyonun daha pratik, daha somut çalışması gibi düşünebiliriz Boğa'da Merkür'ü. Aynı zamanda keyif, işte haz, estetik gibi konularda iletişimin gündemine girebilir bu süreçte. Mesela işte ben kendim için kullandığım kural demeyelim de işte bir gezegen, hızlı gezegenler özellikle yani Boğadayken Merkür, Venüs veya işte Mars yani aksi yönde başka bir etki olmadığı sürece işte 10 iş yerine bir iki işi düzgünce yapmaya çalışıyorum. Çünkü daha yavaş işte yani daha anlamlı, daha kalıcı şeyler üretmek istediğim zaman daha iyi sonuçlar alıyorum böyle dönemlerde. İşte boğanın olduğu dönemlerde veya işte bazen diğer toprak uçlarının yoğun olduğu dönemlerde. Çünkü burada Merkür işte boğada benim Merkür'üm neyse zaten öyle çalışmaya devam ediyor. Ama dışarıdaki bağlantı ağı, iletişimin tonu daha yavaş ve istikrarlı. Ve ben bununla bu şekilde çalışarak işte 10 iş yerine bir iki işi düzgün yapmaya çalışarak daha yavaş, istikrarlı bir şekilde çalışarak ortada buluşuyorum bu ağ ile. Ve 18 Mayıs'a kadar da boğada kalacak. 5 Mayıs'ta Mars ve Jüpiter'in bir karesi var. Bunun tabii öncesindeki ve sonrasındaki birkaç günü de dahil edebiliriz bu etkilerine ama 5 Mayıs'ta tam açının tam kesin olduğu gün. Bu transit haritalarımızın neresinde olduklarına göre bu gezegenlerin çok farklı biçimlerde deneyimlenebilir. Şimdi Mars bu açıda 19 derece Koç'ta, Jüpiter de 19 derece Yengeç'te olacak. Biraz arka plan verelim. Jüpiter zaten Yengeç'te düz hareketine devam ediyor. Ancak bugünlerde işte bu 5 Mayıs ve öncesindeki ve sonrasındaki bir iki gün Mars ile olan döngüsünde kritik bir noktaya ulaşılıyor. Bu kare birleşime yaklaşan bir kare. Ayrılan değil işte yani bir sonrakisindeki fazları birleşimi olacak. Birleştikten sonra da bir kare oluyor. Birleşmeden önce de bir kare oluyor. Bu ikisinin arasındaki fark çok büyük. Şimdi iki gezegen Kasım'da Aslan'da birleşecekler. Dolayısıyla bu kare o birleşime giden yolun üzerinde işte. Herhangi iki gezegenin açı yaptığı anları o ikisinin döngülerinin tamamı içine değerlendirmeliyiz. Nasıl işte dolunayı yeni aydan bağımsız düşünemiyorsak, işte kareleri iki farklı herhangi bir gezegen ikilisi, kareler, üçgenler, seksiller yaptıklarında bunları
döngülerinin tümünde birer mercek anları olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi bu karede bu Mars ve Jüpiter ikilisinin ilişkileri içerisinde neler olduğunu şu anda görebildiğimiz bir an. Bu döngü hakkında bir mercek, bu döngüyle ilgili bir mercek, bu yılki merceklerden bir tanesi, mercek anlarından bir tanesi. Mars şu anda haritalarımıza neredeyse, işte bu dönem şu anda Koç, işte bu 5 Mayıs'ta Koç'ta haritalarımıza neredeyse orada bir atılım, işte ekstra bir enerji var. Satürn Koç'ta olmasına rağmen yine de var. İşte ben buradayım denmek isteniyor. Bir benlik arzusu var. Bunu almak istiyoruz. Kendimizi tanımlamak istiyoruz. Jüpiter'de işte bu dönemde şu anda Yengeç'te daha temkinli bir genişleme yaşıyor. İşte kendini ifade etme arzusundan çok Koç'taki daha çok benliğine, var olan benliğini koruma işte Yengeç'te ve bu benliği besleme içgüdüsüyle çalışıyor. Mars'ın bu işte yeni bir şey ifade etme, kendini ispat etme enerjisi Yengeç'teki Jüpiter'in ben zaten biliyorum kim olduğumu, olduğum yerde büyüyeyim içgüdüsüne biraz tehdit edici. İşte kare tam bu, işte bu gerilim. Ama her ikisi için de gerekli olmalı ki yoksa döngüde böyle bir şey olmazdı. Yani kare diye bir şey olmazdı. Demek ki gerekli bu an. Ee, Sürecin tamamlanması için, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bu gerilim. Dolayısıyla burada sorulması gereken soru şu. Bu ekstra atılım enerjisi işte Mars'ın şu anda bu Jüpiter'e dokundurduğu Koç'tan. Jüpiter'in o daha koruyucu haliyle nasıl bir el sıkışacak? Bu anlaşmanın kalitesi, ortada buluşmanın kalitesi hem işte bu 5 Mayıs'ta ve işte öncesindeki ve sonrasındaki günlerde dediğimiz gibi hem de işte Kasım'da birleştikleri zaman belli olacak. Nasıl ortada buluştuk. Arada bir sekstil olacak. Onun da bir ufak yardım olabilir ileride. Böyle. 7 Mayıs'ta Plüto Kova'da retro hareketine başlıyormuş. Bu retro 5 derecede başlıyor. 5 derece Kova'da başlıyor. Ve Ekim ortasına kadar sürecek bu retro. 3 derece Kova'da düz hareketine dönecek. Yani ortalama böyle 3 derece gibi bir geri ilerleme. Plüto zaten yılın %40-50'si arasını retro olarak geçiriyor. O yüzden hani bu yılınki başladı işte bir tanesi. Plüto'yu genelde diğer gezegenlerin üzerinde gözlemlenen daha geniş bir döngü gibi, bir arka plan gibi düşünmek gerekiyor. Yani sanki diğer gezegenler onun üzerinde çalışıyorlar gibi hani tablonun çerçevelerinden bir tanesi, tablonun içerisindeki şeylerden ziyade. Natal bir derecemize işte haritamızdaki bir gezegene, bir açıya, bir noktaya tam olarak dokunmuyorsa işte günlük, aylık, yıllık bazda ayrıntılı yorumlanması çok da gerekli olmayan bir gezegen. Genel temayı ve arka planın dokusunu anlamak çoğu zaman yeterli. Ama haritanızda işte 3 ve 5 derece arasında bir yerleşim varsa ister gezegen olsun bu ister bir aks olsun işte yükselen alçalan işte ya da bir nokta olsun. Ekim ortasına kadar sürecek bu dönem kişisel olarak daha önemli bir hal alabilir. Plüto için işte geçtiği yerde gizli bir şey bırakmaz deniyor. Ama bu gündelik anlamdaki bir dürüstlükten daha derin bir şey. Aaron Sullivan çok iyi çalışmaları var retro gezegenler üzerine. Şey diyor. Plüton'un gerçekliği işte ya da işte dürüstlüğü yaşam ve ölüm meselelerini, işte ruhun bütünlüğünü koruyan temel hakikatleri kapsıyor diyor. Retro dönemlerinde bilinç dışının en uzak köşelerine gidiyor ve orada biriktirilen şeyleri yüzeye çıkarıyor diyor. Ve her geçişte ki işte Pluto bir derecenin üzerinden gidip geliyor böyle bayağı uzun süre. Çok çok yavaş işte anlamışsınız zaten işte Ekim'e kadar 3 derece geri gidecek. Her geçişte de biraz daha derine iniyor. Bu süreci böyle kademeli bir ritüel gibi düşünebiliriz. Bir ölüm ritüeli gibi işte dokunduğu yerleri hakikati buluyor orada. Önce farkına vardırıyor. Her tekrar eden temasta o farkındalığı derinleştiriyor. Sonrasında o köklü bir örüntülerden sıyrılmayı mümkün hale getiriyor. Ve tüm bunların aynı anda bir seferde yüzeye çıkmaması da bir nimet. Çünkü bilinç hazır olduğu kadarını kaldırabiliyor. O yüzden işte uzun uzun süre bir derecenin üzerinden gidip geliyor, gidip geliyor. Yani her seferinde biraz daha kazıyor gibi orayı. İşte direniş de buna, işte en çok Plüto'yu yoran şey buna direndiğimiz zaman. Bırakmayı seçmek bir şeyleri ilginç bir şey yani çelişki gibi gelebilir ama çoğu zaman dolaylı yollardan başka şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Retro dönemleri de bu bırakmanın yaşandığı zamanlar. İşte ego daha geçirgen, bilinç dışı daha aktif. İşte artık haritalarımızda nereye dokunuyorsa, hangi derecelerde nerelere dokunuyorsa. 13 Mayıs'ta da Merkür Boğa'da işte devam ediyor transitine.
Ve Jüpiter'le bir seksili var. Bu çok geçici. Jüpiter zaten Merkür çok hızlı bir gezegen. O yüzden çok bir transit okumalarına çok bir şey yok. Özellikle seksil gibi bir açıda. Ama ben Boğa ile Yengecin ilişkisi çok güzel bir ilişki. Merkür ile Jüpiter'in ilişkisi de keza çok önemli bir döngü. O yüzden üzerine bir dokunmak istedim hızlıca. Geçen yıl Haziran'da Jüpiter Yengeç'e girdiğinde tam girdiği anda Merkür'le birleşmişti. Ve bir şeylerin işte başlangıcı, zaten astroloji işte bir şeylerin başlangıcının ne kadar onlar hakkında, onların kompozisyonu hakkında ne kadar çok şey söylediği hakkında bir onunla ilgili, onu da kapsayan bir dal olduğu için, alan olduğu için bu da bize şunu söylüyor. Jüpiter'in Yengeç transitinin başından beri bir ifade tonu var demek. Yani Jüpiter'in Yengeç transitinde bir ifade tonu var başından beri. Öyle başlamış, o renkle başlamış zaten Yengeç transitine Jüpiter. Önümüzdeki ay bu döngüyü tamamlayıp yeniden başlatacaklar. Yani bir yıl boyunca haritamızda Jüpiter'in gezdiği alanda neler yaşandı, ne öğrendik daha bilinçli bir şekilde ifade edebileceğiz. İşte, ve bu 13 Mayıs'taki sekstilde son bir bağlantı, son bir işte bir düşünceler, eklentiler koyulabilirse bu ifadeye, onun için bir durak noktası gibi düşünebiliriz. Bunu takip eden günde 14 Mayıs'ta Güneş ile Merkür Boğa'da birleşiyorlar, kavuşuyorlar artık ya da işte. E, Bu birleşim, yani Güneş Merkür direktse eğer, ki şu anda bu senaryoda öyle, yani gerisinden geliyor Güneş'in, her zaman Merkür Retrosu'nun yaklaştığını işaret ediyor. İşte burada Merkür Güneş'in ilerisine geçmeden önce son bir kez tasması tutuluyor işte Güneş tarafından. Sonra da işte en ileri noktasına ilerleyecek, uzaklaşabildiği kadar uzaklaşacak. O zaman da işte retro başlıyor. Bu birleşimde döngü tamamlanmaya başlıyor. Merkür Güneş döngüsünün, işte bu retro döngüsü tamamlanmaya başlıyor. Merkür ileri hareket etmeye devam etse de bilinç dışında bir geri çekilme dürtüsü beliriyor. Çünkü retro yaklaşıyor. Son 47 günün ürünleri olgunlaşıyor artık bu dönemde, bu birleşim sonrasında retroya kadar. Ve işte fikirler, projeler meyvelerine kavuşuyor bu dönemde. Akıl daha pragmatik, daha organize, daha mantıksal bir şekilde çalışmaya başlıyor. Yani ya da işte bizim değil de keza dışarıdaki iletişim ağından bahsediyoruz. Yani eylemlerin tamamlanması evresi artık haritalarımızda neredeyse hangi alanda geziyorlarsa. Dolayısıyla önümüzdeki Merkür Retrosu'na kadar olan bu dönem, 14 Mayıs'ta başlayan dönem, şimdiye kadar başlatılanları olgunlaştırma ve biçimlendirme zamanı. Retro'yu da zaten önümüzdeki aylarda daha detaylı bir şekilde ele alıyor olurum. 16 Mayıs'ta da işte yeni ay var. 25 derece Boğa'da. Bunu zaten konuştuk. Haritamızda işte Boğa neredeyse o alanda ekimler için uygun bir zaman dedik. Meyveleri de işte perspektifler, yeni anlamlar, belki seyahatler olarak da alınabilir önümüzdeki ay. 18 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa transiti bitiyor ve ikizlere geçiyor. Geçer geçmez de Uranüs'le birleşiyor. Merkür ikizlerdeyken iletişim ve bağlantı hız kazanıyor. İşte Boğa'daki o köklenmiş, yavaş tempolu halinin aksine çok daha çok yönlü, uyarlanabilir bir şeylere, daha versatile ve daha akıcı bir şekilde çalışıyor. Eylemlerimiz, icraatlarımız, bunların iletişimsel yüzleri de dolayısıyla bu özellikleri yansıtıyor olacak. Yani ne yapıyorsak bu dönemde, ne yapıyor olacaksak onların iletişimsel yüzü demek istiyorum. Aynı günde Uranüs'le birleşiyor işte. Merkür çok hızlı bir gezegen olduğu için çok büyüklüğünü çok abartmamak gerekiyor herhangi bir zamanda, herhangi bir açısını yani. Ama şunu söyleyebilirim. İşte bugün, bu 18 Mayıs, Merkür ve Uranüs'ün döngülerini sıfırladıkları, işte yeni bir döngüye başladıkları gün. Bakın, Merkür işte bağlantı fonksiyonu, hepimizin içerisinde yaşadığı iletişim bağlantı ağı, her yıl bir kez diğer tüm gezegenlerle olduğu gibi Uranüs'ün de bir şeyler alıyor Uranüs. Uranüs'ten de bir şey alıyor. Uranüs'ten ne alıyor? İşte değiştirici, yenilikçi enerjisini alıyor. Onunla tohumlanıyor. Bu tohumlanma işte bu yılınki bugün gerçekleşiyor. Uranüs ikizler transitini haritalarımızın hangi evine deneyimliyorsak eğer, Merkür bu alandaki Uranüsel değişimlerin tonunu ve dokusunu bir yıl boyunca taşıyacak. İşte yeni bilgiler, teknolojiyle ilişkimiz, öğrenme biçimlerimiz, düşünce yapılarımızın dönüşümü, bunların hepsi bu tohumun içinde.
Tam bugün 18 Mayıs'ta Mars Boğa'ya geçiyor. Bu klasik astrolojide işte Mars için güçsüz bir konum olarak tanımlanır. Ama ben bu şekilde çalışmıyorum. Zira benim tanıdığım Mars fonksiyonlu en güçlü insanların bazılarının Marsları Boğa'da. Bu güçsüzlük nitelendirmesi işte gezegenin doğasıyla yani fonksiyonuyla burcun amacının yani operasyonunun örtüşmediği düşüncesinden kaynaklanıyor. Ama bu işte ikili bir bakış açısından geliyor. İşte iyi kötü, uyumlu uyumsuz, bahtlı bahtsız gibi bir bakış açısından geliyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz yani işte atıyorum Fransız aksanıyla İngilizce konuşan birisine birisi ne kadar kötü konuşuyor diyebilir. Ya da işte başka birisi için de bu duyduğu en seksi şey olabilir. Yani gördüğümüz sorunun varlığını değil bizim bakış açımızı gösteriyor. O yüzden her şeyin bir gideri var yani kişisine duruma göre. Mars Boğa'dayken haritamızda Boğa hangi evdeyse özellikle o evde ve Mayıs ayı için söylüyorum. Mayıs ayında 1 ve 10 derecesi arasında gezecek. Bu derecelerde bir gezegen açılar falan varsa o alanda atılımlar, ekstra enerji söz konusu diyebiliriz. İşte dışarıyla olan tüm alma verme ilişkilerinde işte güvence dahil olmak üzere işte security, güvence, koruma, sahiplik konularında Mars daha aktif olacak. Boğa tonuyla bu enerji biraz daha inatçı, daha yavaş, daha sahiplenici bir biçim alabilir. Herhalde yaşarken daha net olur bu, daha mantıklı gelir bir şeyler yaşayınca. Bakın tüm transitleri hava durumu gibi düşünmek gerekiyor. Yani Mars'ın geçtiği ev ve dokunduğu dereceler bizim yanıtımızla şekilleniyor. O evin kaslarına hangi hayatın hangi alanından geçiyorsa oraya orada odağımızın çalışıyor olması, oradaki kaslarımızın antrenmanla ısınmış halde, ısınık halde kalması, o alandaki dinamiklere hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikir. Atıyorum işte 7. eviniz Boğa, işte Mars buradan geçiyor. Ortaklar, partnerler, işte yakın çevreden gelebilecek istekler, gerilimler ya da cinsel bir enerji artışı söz konusu olabilir. İşte Mars buradan geçiyor. Dışarıdan bir şey geliyor yani. Ve biz bunları ne kadar az sürpriz olarak karşılarsak yanıtlarımız da o kadar verimli olur. İşte dışarıdan gelen şey yapıcı da olsun, yıkıcı da olsun fark etmez. Ve Haziran sonuna kadar da Boğa'da kalacak Mars. Tam ertesi gün 19 Mayıs'ta da Venüs Yengeç'e geçiyor. Bu muntazam bir yerleşim. Ee, Yani az önce iyi kötü demek istemiyorum. İyi kötüye karşı gelmiştim ama Venüs Yengeç bayağı iyi. Neyse bakın geçen yıl çok ilginç. Geçen yıl Nisan'da Venüs retroydu ve Güneş'in çok gerisindeydi. Resmen Nisan'da balıktaydı yani. Şimdi farka bakın şu anda yengeçte. Yani geçen yılın Mayıs'ıyla bu yılınki arasında çok büyük bir fark var. Yani geçen yıl daha dağınık, daha ben odaklı, daha bencil bir Venüs enerjisi vardı. Bu yıl daha böyle sevecen, daha ilgi dolu, başkalarını aile düşünen, bundan gerçekten keyif alan bir enerji var. Venüs'ün temel fonksiyonlarından bir tanesi değerlendirme ve yargı. Her birimizin yargı fonksiyonunu temsil ediyor. O uzuvumuz, Venüs uzuvumuz bu yani. Ve bu fonksiyon doğal olarak ilişkileri devreye sokuyor. İşte hem başkalarıyla hem diğer şeylerle nasıl bir objeyi, bir eseri, bir sanat eserini bile yargılıyoruz. Orada onunla olan ilişkimiz, değerini ölçüyoruz. Hem de kendi değerimiz, kendimizle olan ilişkimiz de var bunun içerisinde. Yengeçte bu biraz daha belirginleşiyor. Kendimize verdiğimiz değer, kendimizle ilişkimiz, başkalarına davranış biçimlerimiz, karşılıklı değerlendirmeler bunlar devreye giriyor. Venüs yengeçte haritamızın hangi alanı yengeçse işte bu alanda kendi değerimizi ölçmemiz, kendimizle olan ilişkimize daha şefkatli, daha besleyici yaklaşmamız için bir ekstra bir fırsat veriyor. İşte o alandan da bize ilgi, olumlu uyarıcılar gelebilir. Eğer biz değerlendirmeye açık değilsek de işte tafla biraz daha dışarıdan sert bir şekilde gelebilir bu değerlendirmeler ama çok çok sert olacağını düşünmüyorum. Yani değerlendirici ama destekleyici bir geri bildirim gelebilir dışarıdan. O yüzden böyle bir şey gelirse tepkisel olmadan önce bir dakika ya benim faydam için olma ihtimali var mı bunların diye bir düşünmek, biraz durmak iyi gelebilir, iyi işe yarayabilir yani. Ve Haziran ortasına kadar da yengeçte kalacak Venüs. Çok önemli bir açısı var Haziran'da. Onu önümüzdeki ay konuşuyor oluruz.
21 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçiyor. İkizleri zaten ikizlerle ilgili yine çok detaylı bir bölüm hazırlığındayım. O yüzden bunu çok şey yapmıyorum. Zaten hepimizin bildiği işte ikizler mevsimi başlıyor demek 21 Mayıs'ta. Ondan sonraki gün 22 Mayıs'ta Venüs Yengeç'te, Neptün Koç'ta ve bir kare yapıyorlar. Bu Mart başında Venüs'le Neptün'ün Koç'un ilk derecelerinde gerçekleşen birleşimlerinin, kavuşumlarının ardından gelen ilk kare. Çok ilginç, çok sembolik bir birleşimdi o. Çünkü tam işte Koç'un yani başlangıç burcunun ilk derecesinde gerçekleşmişti ve yaklaşık bir yıl sürecek yeni bir Venüs-Neptün döngüsü başlatıldı. Yani çok sembolik olarak çok ilginç bir vakitti. Okey, Venüs neyle ilgili? Biraz bahsettik. Daha detaylandıralım. İşte değerler dedik, uyum, yargı, değerlendirme fonksiyonları. Neptün'de tabii ki Neptün'ü almak çok çok zor. Ama işte buradaki en azından bu senaryo için kısaltmak gerekirse izlenim alma kapasitesi. Yani etkilenme kapasitemiz, her birimizin etkilenme fonksiyonumuz, bir şeylerden etkilenme fonksiyonumuz ve bir tür saflaştırma prensibi. Sue Tompkins'in çok güzel bir tarifi var Neptün'le ilgili. Şey diyor işte, Neptün diyor temas ettiği her şeyi arındırmaya, e, temizlemeye çalışır diyor. O gezegenin temsil ettiği şeyde işte ham olan şeyleri, sert olan, köşeli olan şeyleri siler, daha hassas, daha saf bir hal bırakır diyor. Bu yüzden işte Neptün'ün daha baskın olduğu haritalarda daha sanatsal, daha yaratıcı bir incelik oluyor insanlarda. Yani Venüs her zaman Neptün'den beslenecek çok fazla şey bulabiliyor. Ve Mart'ta başlayan bu yeni döngü yeni bir ton, yani Venüs'ün aksiyonlarına yeni bir ton ve bağlam getiriyor. Bakın bu kare Mars'la Jüpiter'in karesinden farklı bir yapıda. Orada kavuşuma giden yoldaki son krizdi. Burada kavuşum sonrasındaki kriz. Bu bir üretim krizi. İkisi farklı. Yani bir kavuşum sonralarındaki kareler üretim krizleri. Ve krizleri lütfen olumsuz olarak algılamayın. Hani şu örnek benim çok işime yarıyor anlatırken. İşte adım atarken ayağımın bir anda ayağım havada işte adım esnasında. O an mesela bir krizdir. Krizin güzel bir örneğidir. Yani kısa bir denge kaybı ama önceki konumdan sonrakine geçerken yaşanması zorunlu olan bir an. İşte kriz dediğimiz şey bu. Kavuşum sonrasındaki kareler tam olarak bu hissi taşıyorlar. Yani shit got real. Hani artık gerçekten bu işi bir yapıyoruz artık. Kavuşumda neyin tohumu atıldıysa karede şu anda şey işte tamam yapıyoruz galiba. Evet gerçekten yapıyoruz. Buna commit etmemiz gerekiyor. Hani evet adım atıldı. Geri dönüş yok anları. Onu fark ettiğimiz anlar. O yüzden devam etmek gerekiyor karelerde. Yani krizden korkup geri kaçmaktan ziyade devam edip hadi yapıyoruz değil mi? Evet dememiz gereken zamanlar. İşte Neptün'le Venüs'ün senaryosunda da bu. İşte değerlerimiz ve ilişkilerimiz Neptün idealinin tonuyla şekilleniyor ve işte Neptün şu anda Koç'ta ve Koç'taki Neptün'den bir tohum aldı Venüs. Değerlendirme, yargı fonksiyonumuz. Neptün'de artık Koç'tayken neyin ideali var? Atılganlığın, kendini ifade etmenin, kendini gösterme, bunun hissini taşıyor. İşte Venüs'ün atılım alanındaki aldığı ideallerin, işte Neptün'ü Koç'tayken aldığı için, orada kavuştuğu için onunla ve işte dolayısıyla bunun için kullanacağı Neptün fonksiyonunun tam olarak cebe atılmasının gerekli olduğunun işte belli olduğu zaman bu. Evet yapıyoruz değil mi? Gerçekten oluyor. Artık bir önceki döngü kesin bitti. Bunun anlaşılması gereken zaman. Kavuştukları zaman ortada bir şey olmadığı için geçmişle bağın koptuğunu henüz bilmiyorduk. Kareler bize işte kavuşum sonrasındaki kareler hadi artık evet kesin başladı bu iş dediğimiz işte tekrar ediyorum ama commit etmem lazım dediğim yoksa işte düşerim. Bunu fark ettiğimiz zamanlar. İşte kareler yani en azından işte büyüyen kareler, kavuşum sonrası kareler işte Venüs şu anda haritalarımızda nerede geziyorsa değerlerimiz bizim ve dışarısı tarafından gözden geçiriliyor. Bu ideale uygun mu değerlerimiz? Yengeçte de hangi alandaysa bu kritik demek ki. Aynı gün 22 Mayıs'ta Güneş Uranüs'le birleşiyor ikizlerde. Güneşi gezegenlerden farklı düşünmek gerekiyor. Evet, geosentrik bakıyoruz ama Güneş yine de her şeyi organize eden prensip. Yani diğer tüm gezegenler ondan besleniyor.
Yani Uranüs prensibinin dünyadaki karşılığı neyse o da güneş enerjisinden besleniyor. O yüzden herhangi bir gezegenin, özellikle yavaş gezegenlerin o yılki aksiyonları hakkındaki en iyi nabız vakitleri güneşle birleştikleri zamanlar. Çünkü işte Uranüs ikizlerdeyse eğer ikizler besinine ihtiyaç duyuyor demek. Bu yüzden güneşten alıyorsa da besinini güneş ikizlerdeyken ve orada kavuştukları zamanlarda bu bir yıllık beslenmesini aldığı anlar. İşte bu 22 Mayıs civarındaki bilgi, bağlantı, iletişim alanlarındaki vaktin izi bütün yıl Uranüs'ün bu alanlarda yapacağı dönüşümlere kaynak edecek. Ve işte bu döneme sonradan dönmek, o günlerdeki anlayışlara, verilere bakmak, değişimleri anlamlandırmaya yardımcı olabilir. Ayın 26'sında işte istikrarlı ve yavaş boğada hareketine devam eden Mars, bu işte enerji prensibi olan Mars, Plüto ile olan ilişkisinde kritik bir ana geliyor. Bir kare yapıyorlar. Plüto Kova'da, Mars Boğa'da. Şimdi her gezegen hep üstü kapalı, daha büyük bir şeye hizmet eden bir şey de yapıyor. Ve bunlar hep işte ya Uranüs, Neptün ya da Plüto prensipleriyle alakalı. Ve hizmet edilen bu büyük şeylerden bir tanesi kendini ve etrafını dönüştürme arzusu. Daha aşkın bir şeye gitme arzusu. O da Plüto. Mars'ın kullandığı yüzeysel gücün altında yöneticisi olduğu akrebin öbür yöneticisi olan Plüton'un daha obsesif, daha derinden çalışan bir gücü var. Aynı şekilde Plüton'un da daha büyük amaçları için zaman zaman kullanması gereken bir Mars fonksiyonu var. İşte bunların ikisinin arasındaki dans, açıları, döngüleri bu dans. Ocak'ta bu yıl bunlar birleşmişlerdi ve döngülerini sıfırlamışlardı. Ekim'de de karşı karşıya gelecekler. Bu işte bu ikisi arasındaki karede bu ay yaşanıyor. 26'sında. Kovadaki Plüto idealler üzerinden çalışıyor. Yani obsession, buradaki takıntılılık, topluluklar aracılığıyla işte güç ve dominasyon tonlarıyla ilerliyor. Ancak Plüton'un işte yıllar sürecek olan Kova transitinin diğer gezegenler olan her bir döngüsü ve bu döngülerin her bir kritik vakti renklerinin tonlarını, bu Plüto döngüsünün renklerinin tonlarını, işte bu tablonun şeklini değiştirecek. Mars boğadayken istenilen şey form. Ve toplulukların, ülkelerin, grupların, işte ideallerin, kovada işte bunların hepsi kova. Onların başıboş savaşı bu ay aynı prensibin form arayışıyla yüz yüze geliyor. Tamam savaşıyoruz ama ne için? İstenilen form ne? İşte bu sorular hem küresel hem de kişisel düzeyde yanıt bekliyor. Kendi hayatlarımızda Plüton'un dönüştürdüğü alanlarda yeni bir forma yönelik atılımlar atabileceğimiz zamanlardan bir tanesi bu. İşte Ekim'de karşı karşıya geldikleri zaman ve işte bu döngünün sonuçlarını göreceğimiz yer de orası. O zamana kadar uğruna savaşılacak ya da işte uğruna barışılacak formlar bugünlerde biraz daha netleşebilir. Son olarak da 29 Mayıs'ta Yengeç'teki Venüs, Koç'taki Satürn'e bir kare yapıyor. Venüs tıpkı Neptün'le olduğu gibi Satürn'le de bir ilişkisi bulunuyor ve diğer tüm gezegenlerle tabii ki de. 29 Mayıs'ta da Mart'taki kavuşumları sonrasındaki ilk kare fazını yaşıyorlar Satürn'le Venüs. Değerlerimiz, ilişkilerimiz, uyum prensibimiz günün sonunda bizim bir fonksiyon gösterebilen uyumlu bireyler olup kolektif içerisinde fonksiyon gösterebilmemiz için var. İşte sahipliklerimizi, paramızı, değerlerimizi, ilişkilerimizi, yeteneklerimizi kullanırken bir forma erişmek için kullanıyoruz günün sonunda. İşte bu da Satürn ve bunu bilinçli ya da bilinçsiz, hem bilinçli hem bilinçsiz yapıyoruz. Nefes almak gibi yani. Venüs'ün Satürn'le olan bağlantılarını, işte açılarını, o vakitleri eğer ders almayı biliyorsak oldukça pozitif bir şekilde tecrübe edebiliriz. Venüs Mart başında Satürn'e kavuşmuştu ve yeni bir formun mesajını almıştı. Bu formda yeni bir atılganlık formuydu. Koç işte Satürn. Bu verilerle
Venüs haritalarımızın her yerini detaylı bir şekilde incelememizi ve incelenmesini sağlıyor önümüzdeki yıl tekrar kavuşana kadar. İşte bir önceki form daha manevi, daha fedakar bir formdu. Satürn balıktaki formu. En azından hani bunu tabii ki de burada kazanacak kazandıklarımız bize hayatımıza dahil edildi. Ama bir amaç olarak geride kaldı artık. Ve bu kare bunun ilk hatırlatması. Tamam onu öğrendik ya da işte ne kadar öğrendiysek artık. Şu anda Satürn'ün mevsimi değişti. Alınabilecek meyve değişti. O yüzden değerlerimiz, ilişkilerimiz buna hizmet ediyor mu? İşte yengeç haritalarımızın neresindeyse 29 Mayıs işte öncesi ve sonrasındaki birkaç gün özgürlüğümüz, atılganlığımız, kendimizi ispat etme, benliğimizi gösterme alanında bu alan ne kadar hizmet ediyor buna işte bu yengeç olan alan. Bunları değerlendirebiliriz. Eğer değerlendirmezsek de değerlendirmemiz için fırsatlar ortaya çıkabilir. Benim Mayıs ayından bahsetmek istediklerim kilit olduğunu düşündüğüm astrolojik eventler bunlardı. Kişisel haritaya detaylı bir bakış gibi olması mümkün değil tabii ki de. Ancak yine de faydalı bir şeyler alabilmişsinizdir umarım. Haritanızla ilgili detaylı bir sohbet etmek isterseniz de her zaman ulaşabilirsiniz bana danışmanlık için. Bilgilerin tümü hem bölümün hem de profilin detaylarında mevcut. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel bir Mayıs ayı dilerim herkese. Bay bay.